women are there, also in Turkey. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün başkanlarımı, hanımefendileri, beyefendileri, şahsım, şehrim Gaziantep ve ülkenin kadınları adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. I would like to first of all thank you all, starting with my fellow mayors and all the women in here on behalf of my city, my municipality and the country of my women. I salute you with respect. Kadın meselesini artık duygusal bir mesele değil, sürdürülebilir kalkınma denen bütün ülkelerin hedefleri için ve sosyal adalet, sosyal barış gibi temel insan hakları meselesinden ana mesele olarak görüyorum. The issue of women is not emotional anymore. As you all know, even in the SDGs, these are being told. And this is also about social justice and social peace, which are the fundamentals of human rights. Artık ülkelerin gelişmişliği, o ülkenin ne kadar mali gücü olarak bakılmıyor. O ülkedeki kadın erkek eşitliğine, engelli hakkına, çocuk hakkına, ne kadar kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu şehir yönetimine erişmiş bu şekilde bakılıyor. As you all know, determining how to develop a country is not about financial power anymore. It is rather about how much gender equality they have, how do they treat their children and disabled people, and how friendly they are towards those who are disabled, women and children. Cities managements are dependent on this. Ve akıllı ekonomilerin konuşulduğu, bilgi teknoloji çağının yaşandığı dünyamızda toplumun yarısının aklını yok sayamazsınız. Dolayısıyla kadın meselesi artık ekonomi politikalarının da temel meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Nowadays, we are talking about smart economies. This is the age of information technologies, and you cannot just oversee half of the population, which are considered as women. And nowadays, the economies are dependent on women and how much opportunities they are given. Ve artık şehirler yarışıyor. Kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor. Kadın yerel yöneticilerin her geçen gün dünyamızda yükselmemesi diye bir seçeneğin yok olduğu yeni bir dünya düzenindeyiz. In today's world, cities have started competing. And as you all know, development and democracy start at the city level locally. Nowadays, including women in such institutions is not an option, it is rather a necessity. 2 milyonluk Gaziantep şehrinin yöneticisiyim ama daha önce 15 yıl parlamentoda milletvekilliği yaptım. Partimin kadın teşkilatlarında başkanlık yaptım. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım. Şu anda da bu şehrin yerel yöneticisi olarak aslında yerel yönetimin tam da kadınlar için çok uygun olduğunu, çünkü bu işin %80 iletişim olduğunu görüyorum bütün kademeleri kıyaslayarak. I am now the mayor of Gaziantep, which has a population of 2 million people. But before that, I have worked as a member of parliament for about 15 years. And in my party, I have worked as the leader of the women organizations. And I was the founding minister of family affairs in Turkey. And from my experiences, I have realized that local leadership is what is most convenient for women, because what we do is consisted of 80% of communication. Bir kadın yönetici olduğunuz zaman, bir belediye başkanı olduğunuz zaman nasıl bir fark koyacaksınız? Toplum buradan nasıl faydalanacak diye baktığınız zaman önce kadın yöneticisi olarak kadın yöneticileri desteklemeniz ve bizim şu anda Gaziantep'te yaptığımız gibi imar, fen, mali işler gibi çok temel büyük daire başkanlıklarını kadına teslim ederek sürece başladık. As the mayor, as a women leader, I am focusing on the issue of how can I make a difference? How can my citizens benefit from this? And in order to do that, I have first started by supporting women leaders in my own country and in my own region. And in order to do that, we have enabled women to become head of units such as science and finances, which are considered quite important. Doğumdan ölüme herkesin yaşamına dokunmak için
kadını merkeze alan, çocuğu merkeze alan sosyal politikalar ürettik. We have created social policies which put women and children in the center from cradle to the grave. Çalışan annenin kreş desteğini de biz verdik. Kız çocukların okullaşma oranını yükseltmek için de sosyal projeler ürettik. Kızlarımızın, özellikle kadınlarımızın sağlıktan daha fazla istifade etmesi için çok kuvvetli kültürel projeleri hayata geçirdik ve kadın yöneticinin farkını ortaya koyduk. We have provided support for the working women in order to enable them to send their children to school. And also we have conducted social projects in order to enable more girls to attend schools. And we have provided cultural projects in order to make women and girls more aware of the health services that they can prevail. And we have done all of that in order to empower our women. Bundan sonra süreçte nasıl bugün UCLG Başkanı olarak bir kadın olarak karşınızdaysam, nasıl bu güçlü kadınlar burada hep birlikte oluşturuyorsak, sivil toplum yani örgütlenme, kadın ağını kuvvetlendirmek hem ulusal alanda bu örgütü güçlü tutmak en büyük görevimiz olmalı. Today I stand by you as the UCLG leader, and I can tell you that we have to become more powerful as women, and we have to do that through conducting our civil societies in a better manner and creating international and national networks for women empowerment. Paris Belediye Başkanı'nın bu konudaki sözüne de katılıyorum. Erkeklerin dünyasında kadın erkek eşitliğinde erkek zihinsel dönüşümünü ve demokrasiyi özümsetmemiz gerekiyor. Bu salonun yarısının da erkek olduğu daha hızlı dönüşümü sağlamamız gerekiyor. And I agree with the mayor of Paris here. We have to include more men within this process. We have to enable them to obtain a mental process and include them in the democracy for women. Half of the saloon should be filled with men the next time. Ayrıca demokrasi ve kadın hakları birbiriyle ikiz kardeş. Demokrasi olmazsa kadınların güçlenmesi de mümkün değil. Benim kendi ülkemde son 15 Temmuz'da yaşandığı gibi her 10 yılda bir darbeyle demokratik kesinti en çok kadın haklarına zarar verdi. Democracy and women's rights are considered twins. If you have no democracy, you will have no women's rights. And in my country, unfortunately, every 10 years we experience a coup attempt or a coup. And this hurts the most the women. O yüzden demokrasi özümseme noktasında bitiriyorum. Demokrasi özümseme noktasında Asya'da, Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da hangi kıtada olursa olsun demokrasiye çok sağlam bir şekilde sahip çıkmamız ve çifte standart uygulamamamız gerekiyor ki kadın hakları bütün dünyada güçlensin. And in all parts of the world, from Asia to Africa and to Europe, we have to empower democracy. We should not apply double standards so that as women we can be empowered. Thank you. Thank you very much.